Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşte 26-60'lerden başlayan bir tepki süreci takip ettik. Bu tepki minimum tepki sınırında 31.56'lardan bir satışla karşılaştı. Fakat bugün itibariyle gelen alımlar oldukça pozitif bir görünüm aslında sergiliyor. Bakın yükselen dipler oluşmuş durumda. Buradan gelen alımlar yukarıda 31.56'nın üstüne atacak olursa, yani bir önceki tepeyi geçecek olursa, burada yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde talebin güçlendiği bir süreç takip edilir ve yukarıda maksimum tepki sınırı olan 32.78'lere doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu bölge geçildiği takdirde 33.68'lerde bir ara direnç bölgesi takip edecek olsak da ana beklentimiz bir önceki tepe bölgesi olan 34.87, 34.42'lere doğru yükselişin devamı olacaktır. Ancak bunun için tabii öncelikle bir 31.56 geçiliyor mu bunu takip edeceğiz ve bunun da üstünde 32.78 oldukça önemli olacak. Gümüşün düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde de bakın gene şu düşüşün minimum tepkisini verdik. Bu tepki bölgesinden tekrar bir satış aldık. Fakat bakın o satışlarda şu yükselişin %50'sinden destek bulmuş durumda. Dolayısıyla şu yatay band önümüzdeki günlerde, saatlerde çok önemli olacak. Aşağıda destek olarak 30.65-30.56 bölgesini takip ediyor olacağız. Yukarıda ise 31.62-31.45 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 31.62 üstü kapanışlar alıcıların güçlendiği bir süreci gösterecek. Hatta bakın şu an için burada gene bir bayrak formasyonu oluşuyor. Bunun da şöyle kabaca formasyon hedefini belirleyecek olursak şu direk yüksekliği kadar bir kırıldığı yerden yükseliş beklenir. Bunun için de eğer yukarıda 31.62 kırılacak olursa formasyon hedefi 33.15'ler olacak. Bu da bahsettiğimiz bu maksimum tepki sınırının da geçildiği bir sürecin yaşanabileceğini bize gösteriyor. Ancak şunu unutmayalım, bu formasyonların çalışma ihtimali %50'dir. Bu nedenle öncelikle bir yukarıda 31.62 geçiliyor mu önümüzdeki günlerde bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında oldukça güçlü yükselişler gelmeye devam ediyor. Bakın her gün oldukça güçlü alıcıların olduğunu görüyoruz ve yukarıda 2690 2672 direncimizde kırılmış durumda. Bu gayet pozitif. Burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Ancak bugünün kapanışı en azından 2690'ın üstünde gerçekleşmeli. Bu takdirde bir ara direnç bölgesi olarak 2749-2730 bölgesini takip ediyor olsak da ana hedefimiz 2790 olacaktır. Bir önceki tepe bölgesine ulaşmasını bekleriz. Ancak burada da bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa düşük zaman dilimlerinde bu bölgede talebin arza dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekecek. Ancak şu an için görünüm pozitif, tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söylüyoruz. Haftayı 2690 üstünde kapattığı takdirde. Altının düşük zaman dilimlerine baktığımızda günlük grafiklerde 2690'ın üstünde haftayı kapatması çok kıymetli olacak dedik. Fakat bakın şu son yükselişe baktığımızda şurada önemli bir bölgemiz olduğunu görüyoruz. Hem şu son yükselişin %23.6'sı, yani bu bölge kırılacak olursa altının bir düzeltme sürecine girdiğinden bahsedebileceğimiz bir bölge. Aynı zamanda yükselişte oluşan bakın önemli bir konsolidasyon alanımız da var. Dolayısıyla evet 2690 üstü kapanışlar bekleriz, fakat buradan gelen olası bu satışlar derinleşecek olursa 2673-2660 desteği korunduğu sürece altında yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak 2666 kapanışlar bir düzeltme sürecini, şu yükselişin düzeltmesini gösterecek ve tekrar aşağıda minimum 2649-2643, maksimum ise 2609-2600'lere kadar burada satışlar gayet normal karşılanır. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak aşağıda her ne kadar günlük grafiklerde 2690 önemli gözükse de 2660'ı bu hafta kapanışı olarak takip ediyor olacağız. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu düşüşün tepkisini verdik. Minimum tepki sınırı çalışıyor. 972, hatta yukarıda 979'un geçilmesi gerekir ki tepki güçlenmeye başladı diyelim ve 1002'leri konuştuğumuz, 1002-995 bölgesini konuştuğumuz bir süreç başlasın. Ancak
Ancak bu direnç bölgesi korunduğu sürece minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Bunun için de ilk destek bölgemiz 957-952 bölgesi olacak. Dolayısıyla aşağıda 952 korunduğu sürece düşüşten bahsedemediğimiz, yukarıda da 979 korunduğu sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Şu yatay bandın kırılımına göre platinde yön netleşecektir. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde aslında bahsettiğim alanın bakın daha da net görüntüsü çıkıyor karşımıza. Burada saatlik grafiklerde bu alanları daralttığımızda yukarıda 972-975 bölgesi önemli. Aşağıda ise 956 kapanışlar sıkıntılı bir süreci gösterecek. Şu alanın kırılımına göre gene yön netleşecektir. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da bakın şu son düşüşün minimum tepkisini vermiş durumdayız. Takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1045-1026 bölgesi. Bu bölge geçilecek olursa maksimum tepki sınırına kadar yükselişlerin devamı beklenir. Bu da 1111-1094 bölgesi olacak. 1111 üstü kapanışlarda tekrar 1250'ler ana hedefimiz olsa da 1168'leri takip ettiğimiz gene bir ara direnç bölgemiz mevcut. Ancak şu an için yukarıda 1045 geçilmediği sürece burada bir yatay bant ihtimalinden bahsetmiştim. O ihtimal gündemde olacak. Bu da fincan kulp formasyonunun zaten gereğidir. Şu dipte bir yatay hareket, sonrasında bir yükselişin gelmesi bu formasyonun çok daha sağlıklı çalıştığı bir süreci bize gösterecektir. Ancak tabii fırsatları kaçırmamak için yukarıda 1045 ve bunun da üstünde 1111'i yakından takip ediyor olacağız. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da şu yatay bandı takip edeceğiz. Aşağıda 1010-1004 bölgesi önemli. Bu bölge kırılacak olursa paladyumun şu yükselişinin düzeltmesinin başladığını söyleyeceğiz ve 990 bunun da altında 959'lara doğru satışların devamı düzeltme olarak kalacaktır. Ancak şu an için aşağıda 1004 korunduğu sürece şu yatay bandı takip edeceğiz. 1045 üstü hareketlerde alıcıların güçlendiği şu konsolidasyon alanında yeni alıcıların katıldığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Burada şunu da hatırlayalım. Bakın direnç bölgesi oldukça fazla temas almış durumda. Dolayısıyla buradan gelecek satıcıların zayıfladığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında burada 1004-1010 bölgesine tekrar satışlar gelecek olursa bakın şu tepe bölgesinin kırılımı öncesi oluşan dibin altına stop koyarak bu bölgeden alımlar denenebilir. Ancak mutlaka burada stoplu işlem yapmamız gerektiğini unutmayalım. Bu da 993 altında mutlaka stoplarımız olması gerektiğini bize gösteriyor. Şu arada olası yaşayacağınız zararı göze alabiliyorsanız bu tarz bir işlem stratejisi de bu yatay bantta denenebilir. Evet değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.